ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum bu öğleden sonra programına. Singapur 1965 yılında bağımsızlığını kazanmış bir ülke. Bazı misafirlerimiz gelmeden önce bundan bahsetmiştim. Gerçekten onlardan bahsedeyim ben hızlıca. Ama birçok küçük ülkenin sahip olduğu aslında avantajlara sahip değil. Örneğin Katar'ın sahip olduğu gibi doğal kaynaklara sahip değil. Bu noktada aslında dezavantajlı bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Konuşmama başlamadan önce size kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. 40 yıldır Singapur Dışişleri Bakanlığı'ndayım. Bundan önce tam 6 ülkede, 6 farklı ülkede görev yaptım. İlk görevlerim Belçika'ydı. Sonrasında Almanya'da büyükelçi olarak bulundum. Üçüncü ülke olarak Filipinler'deydim. Şimdi de Türkiye'de bulunuyorum. And in between, I served for 3 years back in the ministry as also the Dean of Diplomatic Academy, which is our in-house training school for our diplomats. Aynı zamanda bakanlıkta görev yaptığım süre boyunca Diplomatisi Akademisi diyebileceğimiz bir akademimiz var. Bunda da bir süreliğine dekan olarak görev yaptım. This afternoon, I would like to speak about the foreign policy of, I call it the foreign policy of a small country, remaining relevant in a challenging world. Singapore is a city-state, both a city-state of about 720 square kilometers, with a population of about 5.7 million people. 2 million of whom are foreigners. Singapur bir şehir devleti, küçük bir şehir devleti. 7200 km² bir alana sahip. 5.7 milyonluk bir nüfusumuz var ve bunun yaklaşık 2 milyonu yabancılardan oluşuyor. So, after the British were ruling Singapore, and we knew that one day they will leave Singapore, and we had to think, our first generation leaders, they recognized or realized that it was difficult for Singapore to survive in a country of 700 square kilometers with no resources, and particularly with the British. At that time, they had naval bases in Singapore, air base, military base, and they were providing employment for nearly 40% of the people. Biz İngiliz yönetimi altındayken aslında hep şunu düşünüyorduk. Günün birinde İngilizler gidecek ve Singapur kendi kendini yönetmek durumunda kalacak ve özellikle doğal kaynaklar açısından fakir denebilecek bu ülkenin aslında ciddi zorluklarla karşılaşacağını da düşünmüştük ve öngörmüştük. Çünkü İngilizler ülkede yönetimi idare ederlerken deniz üsleri, hava üsleri ve kara üstleriyle aslında ciddi bir istihdam yaratıyorlardı ve İngilizler ayrıldığında biz bunun bir problem olarak karşımıza çıkacağının farkındaydık. So, in 1962-63, our leaders of Singapore decided to go to the people for a referendum and to persuade them that the only way for Singapore to survive is to join Malaysia, Malaya, Borneo, Sabah, Sarawak. As part of a bigger country, we can survive because we are too small to survive. 1962-63 yıllarında Singapur'un liderleri şöyle bir kanaate vardılar. Halka gitmeleri gerektiğini ve halkı ikna etmeleri yönünde. Bu ikna da şöyle bir durumdan kaynaklanıyordu. Malezya ile birleşip daha büyük bir ülkenin parçası olma yönünde halkı ikna etmeleri gerektiğini düşündüler. Çünkü çok küçük bir ülke olarak aslında çok da hayatta kalmalarının kolay olmadığına ikna olmuşlardı kendileri ya da bunu düşünüyorlardı. O yüzden daha büyük bir ülkenin parçası olarak hayatlarına devam etmenin daha doğru olduğunu düşündüler. So, the people supported the government. We joined Malaysia and we became part of a bigger country called Malaysia. And we were in Malaysia for 1 year and 11 months. Ve halk hükümete destek gösterdi. Singapur Malezya'nın bir parçası oldu ve 1 yıl 7 ay boyunca 1 yıl 11 ay boyunca Malezya'nın bir parçası olmaya devam etti. On the 8th of August 1965,
the Malaysian Prime Minister decided that from tomorrow, the 9th of August 1965, Singapore will be out of Malaysia. 9 Ağustos 1965'te ise Malezya'dan ayrılma kararı aldık. We were shocked because we never thought this union with Malaysia will end this way, and we never expected the Malaysian Prime Minister to say that from tomorrow Singapore is out. Bu tabii bütün Singapur halkı için oldukça şaşırtıcı ve şok edici bir karardı. Aynı zamanda Malezya Başbakanı'nın da tabii bunu kabul etmesi aynı derecede şaşırtıcıydı. So you can see. Malezya mı attı diyor, ben anladım. Malezya attı şeyden. Karar verdiler ama bir gün sonra da onlar da kabul Bunlar ediyorlar. demişler, o da bir gün sonra demiş, tamam gidebilirsiniz demiş. Yarın gidebilirsiniz, ayrılmışsınız demiş. If you look at the screen, you see the first one is when we joined Malaysia. That's what the Straits Times is a Singapore newspaper. And the title when we joined Malaysia was Hail Malaysia. 2 years later, Singapore is out. That was the headline in the paper. Right? İlk sol tarafta gördüğünüz Malezya'nın yani Singapur'un Malezya'ya katılmasıyla ortaya çıkan başlık, yani Singapur'un Malezya'ya katılmasını kutlayan ama sağdaki de Singapur ayrıldıktan sonra yapılan bir başlık ve Singapur çıktı, Singapur ayrıldı anlamında. İki farklı gazete ana sayfasını görüyoruz. Why did this happen? Bu neden oldu peki? Singapore's population and Malaysia's population was similar in terms of the racial makeup. The only difference is in Singapore, 78% of the population are Chinese, 78%, 14% Malays, and about 8% Indians. In Malaysia, the Malays are in majority, about 50%. The Chinese are about 35%. The Indians are about 10%, and the others. Aslında Singapur ve Malezya'nın etnik yapısı birbirine benzer. Singapur'da %72 oranında Çin. So when we went to Malaysia, our leaders said, look, let's create a country based on two principles. One is the principle of multiracialism. That means every race is treated equally. Nobody has any special privilege, whether in places to university or to go to job market or anything. No special privileges for any race. Multiracialism. And based on the second principle, meritocracy. That means you judge you according to not who you are, what race you are, but according to your capability. Ve aslında iki prensip üzerine dayandırarak bu Singapur'u kurmayı, oluşturmayı düşündük. Bu prensiplerden ilki, birinci prensip çok etnik yapılı dayalı bir prensipti. Yani kimseye ırkından ötürü herhangi bir şekilde ayrıcalık yapılmayacağını benimsenmesiydi. İkinci prensip de meritokrasi dediğimiz liyakat ilkesi. Yani herkesin başarısına, kapasitesine ve imkanlarına göre, yani gösterdiği kapabiliteye göre bir şekilde ödüllendirilmesi ya da gerekli mevkilere getirilmesi, hiç kimseye tekrar dediğiniz gibi ırkından ötürü ya da dininden ötürü herhangi bir ayrıcalık tanınmamasına dayalı iki prensipten yola çıkmıştı. So for 2 years, 1 year and 11 months, there was very intense emotional debates between the Singapore leaders and the particularly the Malay leaders in Malaysia. Not all, but some of the Malay leaders in Malaysia. Malezya'da kaldığımız bu 2 yıl boyunca yoğun tartışmalar yaşandı liderler arasında. Özellikle Malay kökenli liderler arasında bu tartışma yoğun bir biçimde yaşanmıştı. And the Malay leaders in Malaysia, they said, no, no, no. This country belongs to the Malays. So the Malays must continue to have certain privileges. Quotas in university, quotas in jobs, special privileges. We cannot agree to total meritocracy. Bu 2 yıl boyunca özellikle Malay liderlerinin isteği şuydu, bu ülkenin çoğunluğunu Malaylar oluşturuyor. O yüzden bize bazı ayrıcalıklar verilmesi gerekiyor. Biz bu liyakat sistemini kesinlikle kabul edemeyiz. Örneğin üniversitelerde bize ayrı bir kota verilmesi gerekiyor. Bürokraside, yani devletin bütün mekanizmalarında Malaylara ayrıcalıklı konuma getirecek bir yapı benimsenmesi gerekiyor.
going to spoil them. Because if you say I'm a Malay, you can get into university with a B grade. But if it's a Chinese, you need A grade because the quota is more for the Malays. He says, you are not going to benefit the Malays. You are going to make them, more dependent. So why don't we have a multiracial meritocracy where everybody will strive to do his best, whatever job he does. So we couldn't agree. And the debates became quite emotional. And sometimes it was used because the Malays are only Muslims. So they immediately said, this guy is a non-believer. The Singapore Prime Minister, Chinese, is a non-believer. Arrest him, put him in jail. Fakat Singapur liderleri bu ayrıcalık meselesine tabii ki Malay liderlerden farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyorlardı. Onların söylediği şuydu, eğer insanlara etnik kökenlerinden ötürü farklı ayrıcalıklar verirseniz aslında toplumu çok da iyi bir yere götürmezsiniz. Örneğin sırf Malay diye daha düşük not sahibi olan bir öğrenciye ya da daha düşük profilli bir hocaya etnik kökeninden ötürü bir Çinliye karşı ya da bir Hintliye karşı onu ayrıcalıklı hale getirirseniz aslında bu toplumun bütün sistemine zarar verecek, daha başarısızlığa götürecek bir noktaya taşıyacaktır. O yüzden bu ayrıcalık sistemine Singapur liderleri kesinlikle sıcak bakmadılar. Ve iki grup arasında, yani Singapur liderler ve Malay liderler arasında bu kimi zaman oldukça duygusal yoğun tartışmalara sahne oldu. Hatta dönem din faktörü de bu tartışmalarda yerini aldı. Örneğin Malay halkının Müslüman olmasından ötürü Malay liderler bunu fazlaca kullandılar. Örneğin Çinlilere karşı, Hintlilere karşı bunlar işte Müslüman değil, bunlar inananlar değil, inanmayan insanlar. O yüzden yani bunlara önem vermeyin ya da gerekirse cezalandırın gibi din temelli bir yaklaşımla meseleye baktılar. And within 10 months, after Malaysia was formed in 1960, September 1963, we had a racial riot in Singapore in July of 1964, where Malays and Chinese were attacking each other with knives and firearms, and there was bloodshed in Singapore in 1964. So it's kind of like civil conflict. Yes, exactly. Between Malay, Chinese and Malays. 1964 Temmuz'unda da Malaylar ve Çin halkı arasında da bir anlamda bir sivil çatışma yaşanmaya başladı. So the Malaysian Prime Minister, he was an English-educated man, British lawyer, but he's Malay. So he said, this is becoming too difficult. Singapore will have to go its own way. If you want meritocracy and multiracialism, you go your own way and become an independent country of your own. Ve bu çatışmaların ardından Malezya Başbakanı, kendisi aynı zamanda İngiltere'de eğitim görmüş bir kişi, bu meritokrasi ve çok etnikli yapıyı aslında benimseyemeyeceklerini ve bu noktadan itibaren artık Singapur'un kendi yolunu çizmesini, birlikten ayrılması gerektiğinin Singapur için ve Malezya için çok daha iyi olacağını belirtti. So suddenly, on the 9th of August 1965, Singapore found ourselves independent. In many countries, it's difficult to get independence. You want to be independent like Taiwan, you want to be independent, China doesn't allow them to be independent. But in Singapore, we believed we could not survive as an independent country. Suddenly we found ourselves, they said, no, you go your own way and be independent. Bu tabii Singapur için ilginç, şaşırtıcı bir durum çünkü biz örneğin Tayvanlar Çin'den bağımsızlığını almak isterken Çin Tayvan'a bağımsızlığı konusunda izin vermezken biz kendi ayaklarımızın üzerinde bağımsız olarak kalamayacağımızı düşünürken biz böyle bir şey talep etmezken tam tersi Malezya bize birlikten çıkın kendi yolunuzda gidin ve ayrılabilirsiniz şeklinde bir kararla karşımıza çıktılar. So our first generation leaders, our Prime Minister Mr. Lee Kuan Yew, our Deputy Prime Minister Dr. Goh Keng Swee, our Foreign Minister Mr. Rajaratnam, suddenly found themselves that we told the people of Singapore we cannot survive as an independent country. Now we have to turn around and tell the people we have no choice. We have to survive. İlk jenerasyon liderlerimiz, özellikle Başbakanımız Lee ve Dışişleri Bakanı gibi önemli liderler, o güne kadar Singapur halkına bağımsız olamayacağımızı söylerlerken bir anda kendilerini bağımsız olan bir ülke olarak buldular ve bu kez halka dönüp artık başka alternatifimiz yok, bağımsızlığımızı ilan ettik ve bundan sonra bir şekilde hayatta kalmalıyız diye insanları ikna etmek zorunda kaldılar. So the first generation leaders of Singapore were men who
then decided on the 9th of August 1965, well, they have basically expelled us from Malaysia. Now, we will have to show that we can survive. Not only survive, we can even do better than survive, that we can thrive. So there were men who came in with a very strong conviction to make sure, a strong conviction to persuade the people of Singapore at a difficult time, when the people are sort of like, shocked. And they said, now we have to reassure the people, don't be afraid. We have the guts, we have the determination, we have the intelligence, we will survive. And we will make sure this place survives. Yes, we can. We can, yes. Tabii 10 Ağustos 1965'te bir anda bağımsızlığımız erdi. Öte ilk jenerasyon liderler bir anda tekrar halkı ikna etmek zorunda kaldılar. Yani o zamana kadar hayatta kalamayacağını söyledikleri halklarına bu kez sadece hayatta kalmak, survive etmek değil ama artık hatta daha da ileri, çok daha iyisini yapabiliriz. Hatta iyisini yapmalıyız şeklinde halkı buna inandırmaya çalışacaklardı. Ama ilk jenerasyon liderlerde müthiş bir kararlılık, istek ve çok güçlü bir motivasyon vardı. Halkı buna yapabileceklerine dair, yani Malezya'dan ayrıldıktan sonra hem ayakları üzerinde durabileceklerini hem de çok başarılı bir şekilde ülkeyi ileri götürebileceklerine dair güçlü bir inanç ve kararlılık var içlerinde. So the larger overriding message that they gave to the people in the early days of our independence was, don't ever believe that we can act like any normal country, like United States or Great Britain or others, thinking that, oh, no problem, we can survive with the resources. Don't ever believe that, because if you believe that, you're going to make a big mistake, they said. We are not a normal country. We actually cannot, we should not be surviving. So if we want to survive, we have to act differently. We have to work hard. If we behave like any other normal country, we'll become mediocre. But if we want to do well, we have to get our act together. We have to work hard. We have to make the effort. And we have to get our fundamentals right. Liderlerin, ilk jenerasyon liderlerinin verdiği aslında daha kapsamlı ve daha büyük mesele şuydu: biz büyük devletler gibi davranamayız, yani hiçbir sorunumuz yokmuş, çok güçlüymüşüz gibi davranamayız. Aslında biz şu an itibariyle normal bir ülke değildik. Bağımsızlığımızın ilk yıllarında, ilk günlerinde verilen büyük mesaj buydu. Eğer normal bir ülke olduğumuzu düşünürse Singapur halkı aslında yanılgıya götürecekti. Liderlerin vermeye çalıştığı mesaj şuydu: ayakta kalabilmemiz için çok çalışmamız lazım, çok çaba sarf etmemiz, yüksek efor sarf etmemiz lazım. Aksi takdirde ayakta kalmamız çok daha zor olacaktı. Normal herhangi bir ülkeden çok daha fazla efor sarf etmemiz gerekiyordu. Aksi takdirde bağımsızlıktan sonraki süreç çok daha zorlu olabilirdi. So, the first thing they said is, let's put the house in order, get our fundamentals right. So let's focus on what these fundamentals should be for Singapore. Yapılması istenen ilk şey, odaklanan ilk şey parlamentonun bir şekilde kurulması ve düzene sokulması ve sonrasında da Singapur halkının temel haklarının neler olacağı konusunda bir mutabakata varmaya çalışmakta. So they were very clear in their minds that if you want Singapore to survive for the next 30, 50, 100 years, there are some things we have to do to make the country strong. Aslında liderlerin kafası oldukça netti o dönem. Önümüzdeki 30-40 yıl ya da 50 yıl boyunca ayakta kalmak istiyorlarsa ne yapmaları gerektiğine dair kafalarında bir netlik söz konusuydu. So, they asked the question, what do we have? Like I said, only human resources. İlk olarak kendilerine şunu sordular: biz neye sahibiz ve verdikleri cevap da sadece insan kaynağı, iş gücü, yani insan kaynağı oldu. So they said, let's invest in our human resources. Sonrasında da insana, halka yatırım yapmaları gerektiğine kanaat Which means getirdiler. good education, good technical education, good university education, high level of education, skills training, technical. Some people are good in academia, some people are good in skills. Train them in skills, train them in education. Yaptıkları ilk şey ise, odaklandıkları en önemli nokta ise eğitimdi. İnsana yani
eğitimi ön planda tutmak, örneğin işte teknik eğitim ya da işte farklı eğitim yollarına başvurmak. Çünkü herkesin yeteneği farklıydı ve bütün toplumun yeteneklerine göre farklı kanallara kanalize edebilecekleri bir sistem kurmaya çalıştılar. Eğitime çok fazla önem verildi. Second, tell our people you are Chinese, you are Malay, you are Indian. Study Chinese as a language. Study Malay as a language. Study Tamil as a language. But all other subjects in school must be taught in English, because only English can connect us to the world, not Chinese or Tamil or Malay. İnsanları etnik kökenlerine göre sınıflandırmaktansa, bu Çinlidir, bu Maleydir diye sınıflandırmaktansa onlara Çince konuşun, Çince öğrenin ya da Maleyce konuşun, Maleyce öğrenin gibi yaklaşmaları gerektiğine kanaat getirdiler ve fakat bütün eğitim sisteminde ortak dil olarak, bütün etnik grupları bağlayabilecek ortak dil olarak da İngilizceye karar verdi. Dünyayla bağımızı İngilizce kurabiliriz ancak. And then they say, look around us, all our neighbors, Malaysia, Indonesia, they're all developing countries. We are not going to get foreign investments coming from Indonesia and Malaysia. We need foreign investments from the United States, Germany, France, Japan, Sweden, the developed countries. So if you want them to come in, you've got to do certain things. First, build world-class infrastructure, roads, airport, port. İhtiyacımız olan en önemli şey dışarıdan yatırım çekmekti ve Malezya'nın ve Endonezya'nın bunu Malezya ve Endonezya'dan böyle bir beklentileri yok tabii. Aslında dış yatırımı çekmeleri gereken ülkeler Amerika, Almanya ya da İngiltere gibi çok daha büyük gelişmiş ülkeler, ekonomisi müsait ülkelerdi. Tabii bu ülkeleri ülkeye çekebilmek için, yani Singapur'a çekebilmek için de aslında ilk etapta sahip olmaları gereken şeyin birinci sınıf, dünya standartlarında bir altyapı olduğuna karar verdiler. Yani bunun için yollar, havalimanları, demir yolları, limanlar, bütün bu imkanların bir an önce oluşturulması gerekiyordu. And then, foreign investors will only come if there is a rule of law. The judges must be independent. Even the Prime Minister is not above the law. The rule of law, so that will bring investor confidence. Investors will say, I come to Singapore, if I have a problem, I go to the court is fair to me. So make sure there is a rule of law and nobody is above the law. İkinci mesele, altyapı meselesinden sonra odaklanılması gereken hukukun üstünlüğü meselesiydi. Hakimlerin, savcıların, yargının tarafsız olması çok önemli bir noktaydı. Mahkemelerin yansız olması. Çünkü eğer bir yatırımcı ülkeye geldiğinde bir problemle karşılaşırsa, mahkemeye gittiğinde hakkını arayabileceğini ve mağdur olmayacağına dair bir güvence hissetmesi gerekiyordu. Hatta Cumhurbaşkanı ya da Başbakan bile hukuktan daha üstte değildi. Odaklandıkları ikinci mesele dediğim gibi hukukunu inşa etmekti ülkede. Yatırım için güven oluşturmak. Evet. And then as we looked around many countries in the world, we saw that they are not achieving their potential because of one problem, corruption. So the Prime Minister set up a corrupt practices investigation bureau reporting directly to the Prime Minister, and we put in laws so there is zero tolerance for corruption. Dünyadaki diğer birkaç ülkeye, örneklere baktığımızda gelişmenin önündeki en büyük, en temel sorun olarak gördüğümüz şey yolsuzluk meselesiydi. O yüzden yolsuzluk meselesine sıfır toleransla yaklaşmaya karar verildi ve bu da anayasaya dahil edildi. Yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğa kesinlikle tolerans gösterilmeyeceği. So pay the ministers well, pay the civil servants well, but expect them to be clean. No corruption. Bürokratlarınıza ve gerekirse bakanlarınıza iyi ödemeler yapın, maaşları bolca verilsin ki bu sayede rüşvete ya da yolsuzluğa bulaşmasınlar. So in 53 years, only 2 ministers were investigated for corruption. In 53 years. 53 yıl boyunca sadece 2 bakan yolsuzluk nedeniyle. One was the deputy defense minister and he went to jail for 7 years. Bir tanesi savunma bakanıydı ve 7 yıl hapse mahkum edildi. The other was the housing minister, and he wanted to see the Prime Minister before the case. So the Prime Minister told him, I won't see you because you're called before the case. And 2 days later, he took an overdose of sleeping pills and killed himself.
housing. Çevre ve Şehircilik Bakanı. Şehircilik Şehircilik, Çevre Bakanı Şehircilik. geçebiliriz. Şehircilik Bakanı da ikinci kişi oy yolsuzluktan gözaltına alınan ve intihar. Davadan önce Başbakan'la görüşmek istemiş. O ben seni görmek istemiyorum demiş. O da usul intihar etmiş. So the other is political stability, which is important because no person wants to come to invest in Singapore if there's no stability. So the government made sure that we have political stability in Singapore, and we put a lot of emphasis on political stability. Odaklanılması gereken başka bir mesele de siyasi istikrarı ülkede sağlamaktı. Çünkü eğer ülkenizde siyasi istikrar yoksa yatırımcının gelip orada yatırım yapması çok da düşünülecek bir şey değil. And another important fundamental was good labor-employer relations, so that when people are happy, they don't just immediately put down their weapons and strike, or you have like the yellow vests in France, striking the streets of Paris. So what the government said is, look, every year we negotiate wages, employer, employee, this is the unions, and the government is like the arbiter. Başka bir mesele ise işçi ve işveren ilişkilerini aslında sağlıklı ve iyi tutmaktı. Çünkü eğer işçi ve işveren arasında sağlıklı bir ilişkiyi kuramazsanız çok kolaylıkla işçiler ellerindeki üretim mekanizmasını bırakıp greve gidebilirler. Ya da bugün Fransa'da gördüğümüz sarı yelekliler meselesi gibi sıkıntılar ortaya çıkabilir. O yüzden her sene maaşların müzakere edilmesi için hükümet işçileri ve işverenleri, sendikaları bir araya getiriyor ve bir arabulucu rol üstlenerek ortak bir paydada buluşmalarına vesile oluyor. So the economy is doing well, and companies are making good profits. The government will tell the companies, please give bonuses to the employees. And when the economy is not doing well, the government will tell the unions, please don't ask too much from the companies because they are already not doing well. And if you ask too much, they will leave Singapore. So the government tries to play the role of a, arbiter is what we call, we have a tripartite, three-party wage bargaining system. Hükümet az önce değindiğimiz gibi bir arabulucu rol üstleniyor bu işçi ve işveren arasındaki müzakereler. Örneğin ekonomi çok iyi gidiyorsa şirketlere işçilerine biraz daha fazla maaş artışı yapmasını söylüyor. Ama eğer ekonomi çok iyi durumda değilse biraz daha yavaşlama söz konusu. Bu kez işçilere biraz daha az taleplerde bulunmasını rica ediyor ve bu şekilde Singapur'da üç ayaklı mekanizma diyebileceğimiz yani işçi, işveren ve hükümet arasında sağlıklı bir müzakere yürütülmesi konusunda destek oluyor hükümet. So on the screen there are some pictures of old Singapore and some pictures of modern Singapore on the screen. Ekranda Singapur'a ait bazı fotoğraflar görüyorsunuz. Üstteki fotoğraflar daha yıllar öncesine ait fotoğraflar ve alttakiler de şimdiki daha modern Singapur'u gösteren fotoğraflar. So once you got your fundamentals right in Singapore, the next question was, what kind of foreign policy should Singapore have? Temel haklarınızı elde ettikten sonra, bu meseleleri hallettikten sonra odaklandığınız şey artık dış politika oluyor. Nasıl bir dış politika izleyeceksiniz? So this was our first generation leaders of Singapore, of prime ministers, deputy prime ministers and so on, who actually were the ones who persuaded the people to go into Malaysia and then, when we came out and tell them that, don't worry, we will not only survive but we will thrive. Ekranda gördükleriniz Singapur'un ilk jenerasyon liderleri, başbakanlar, dışişleri bakanları var aralarında. Bu ekip, yani bu lider ekip aslında Singapur halkına ilk etapta Malezya ile birleşmesi gerektiğini söyleyen ve onları ikna eden, ama Malezya'dan tekrar bağımsızlıklarını kazandıktan sonra bu kez endişe etmeyin, daha iyisini başarabiliriz diye ikna eden aynı ekip. And a short slide 6. When we became independent, suddenly, so the Prime Minister said, look, we are a small country. Don't believe that we are in China or we are in the United States and the world will pay attention to us. We are irrelevant to the world. Remember that, he said. We can only be relevant to the world if we make ourselves relevant to the world. So that's what he said. That was the first Prime Minister of Singapore. He said, Singapore must make itself relevant to the world
so that other countries have an interest in our continued survival and prosperity as a sovereign and independent nation. And Singapore cannot take our relevance for granted. We have to continuously reconstruct ourselves and keep our relevance to the world and create political and economic space for Singapore. So that's his message when we first became independent. İlk başbakanın odaklandığı noktalardan bir tanesi şuydu, Singapur halkına söylediği şey. Biz bir Amerika Birleşik Devletleri ya da Çin gibi büyük bir ülke değiliz. Dünyanın bize çok da dikkat kesilmesini ya da bize çok da umursamasını beklememeliyiz. Dünyanın bize önem vermesini ya da bize önemsemesini istiyorsak bizi Singapur'u bu noktaya aslında getirmemiz gerekiyor. Bu noktaya taşımamız gerekiyor ki sağlıklı, güçlü bir ekonomi ve yönetim için kurduktan sonra diğer ülkelerin de bizimle işbirliğine ya da bize dikkat etmelerini sağlayabilirim, bize önem vermelerini sağlayabilirim. So you see, Singapore hosted the Trump-Kim summit recently between the US President and North Korean leader in Singapore. The first meeting between the American President and North Korean leader. We didn't ask the Americans, nor did we ask the North Koreans. We didn't offer ourselves. They came to us and they said, can you provide the venue in Singapore? We were very happy to do so because, first of all, it shows that they value Singapore, that they found Singapore a useful place where both feel comfortable. The Americans feel American President feels comfortable, the North Korean leader feels comfortable, and we made ourselves relevant. So this is how small countries can make ourselves relevant to the world. Bildiğiniz gibi 12 Haziran 2018 tarihinde Amerikan Başkanı Trump ve Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un Singapur'da bir araya geldiler. Yıllar süren düşmanlığın ardından diyebiliriz. İlk kez bir araya geldiler. Kaldı ki Singapur bu buluşmaya sahipliği yapmak için ne Amerikalılara ne de Kuzey Kore'ye bir talepte bulundu. İki tarafta aslında Singapur'u tercih ettiler. Bu da aslında Singapur'un güvenilir, kayda değer ve önemli bir iki ülke tarafından hem Amerika tarafından hem Kuzey Kore tarafından önemsenen bir ülke olduğunu, güvenilen, uygun bir yer olduğunun göstergesiydi. So, the founding fathers of Singapore, they decided that we will have 5 core principles of Singapore's foreign policy. Singapur'un ilk liderleri dış politika alanında 5 temel prensip benimsediler. And these 5 core principles are still relevant have served us well for 53 years. And we have not deviated from these principles in 53 years. Ve bu 5 temel prensip aslında hala yani 53 yıl boyunca yetkinliğini korumaya devam eden, bizim hala faydalandığımız aslında 5 temel prensip. Bunlardan çok da farklı bir yöne kaymadık. The first principle is, whatever we do in foreign policy, we must carry it out in such a way that it protects Singapore's independence and sovereignty as an independent nation. So this, we must conduct our foreign policy in that way. Birinci prensip şuydu, dış politikada nasıl bir yol izliyorsanız izleyin, ne yapıyorsanız yapın. İlk temel odaklanmanız gereken mesele Singapur'un bağımsızlığını, bağımsız bir egemen devlet oluşunu korumak olmalı. The second policy is, we want to be friends with all countries who want to be friends with us, and enemies to none. Friends to all, and not an enemy to anybody. İkinci prensip ise bütün dünya devletleriyle dostluk ilişkileri sürdürmek. Dost olmak, kimseyle herhangi bir düşmanlık içine girmemek. Sırda sus, cihanda sus. So, Sıfır. So, to us it is two sides of the same coin. One side of the coin is we want to be ourselves, we want to be independent. The other side of the coin is we want to be friends with all. Bu aslında bir madalyonun iki yüzü diyebileceğimiz bir durum. Birinci yüzde bağımsızlığını ve egemenliğini korumak isteyen bir Singapur var. İkinci yüzde de kimseyle herhangi bir düşmanlık ilişkisi gütmeyen, bütün dünya devletleriyle dost olma kararlılığında olan bir Singapur. The third principle is we realize that if we want to have a foreign policy, an independent foreign policy, when no people can force us to take sides, we must first be successful as a country and as a good economy. A strong economy, a successful country, we can then be independent. We don't have to go and ask others for help
for aid, because if you ask them for aid, for help, they will tell you, if you don't vote for me, I will cut off the aid. You know, so we decided we must have we must have a strong and vibrant economy. Dış politikada da başarılı olmak istiyorsak bunun temel noktalarından bir tanesinin güçlü bir ekonomi olduğuna karar verdik. Çünkü eğer ekonominiz güçlü olmazsa başkalarına muhtaç olmamak için başarılı olmak zorundayız. And only when you have a strong and vibrant economy, others will also pay attention to you. They look at you and they say, they're small, but they're very successful, you know. So when I, as the ambassador of Singapore, when I go in different parts of Turkey, or even when other countries they come to Singapore, from the West Bank, from Palestine, they say, we want to be like the Singapore in the Middle East, or we want to be, and we are very happy when we hear that, because it shows that they look at us as a kind of a model, because they say they didn't have anything, they are small like us, but they achieved this. So maybe there's something we can learn from them. But if you are not successful, if you are a poor country, they are not going to come and visit you to learn from you. What can they learn from you? So being a strong economy means we can be independent, and also at the same time, you can be a model for others, and others will want to come and talk to you and speak to you and learn from you. Tabii güçlü ve canlı bir ekonominiz olduğu sürece aslında dünyanın da dikkatini çekmeye başarıyorsunuz. Çünkü herkes size bunlar küçücük bir ülke, çok da fazla kaynakları yok ama nasıl bunu başarabilmişler şeklinde sizden bir şeyler öğrenmeye, sizi dinlemeye, sizinle gelip konuşmaya çalışıyorlar. Örneğin işte Orta Doğu'da, Filistin'de bize bu şekilde yaklaşıyor. Bir anlamda aslında küçük ülkelere model olmuş oluyoruz ve bunu güçlü ekonomimiz sayesinde başarabiliyoruz. The fourth principle is, as a small country, Singapore wants to work with all countries in the world to promote peace and stability in the world. Dördüncü prensibimiz ise küçük bir ülke olmamıza rağmen bütün dünyada barışın ve istikrarın sağlanabileceği bir düzeni savunmak. Yeah. We don't have any other agenda of our own. Our agenda is there must be peace, stability, and order in the world. That's why we are a very strong supporter of the United Nations. We are a very strong supporter of the WTO. We are a very strong supporter of the ICAO, all international organizations, because we feel that we are living in an interdependent world and we all need to work together. So, and especially for small countries, this is very important that we have the rule of law in the international system. Barış ve istikrarın daha fazla yayılması için küçük bir ülke olarak elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle uluslararası örgütlere desteğimiz çok fazla. Ve the rule of law. The rule of law. Ve hukukun üstünlüğünü de savunuyoruz. Because if we don't have the United Nations Charter, we don't have the rule of law, and countries don't respect international law, and they think might is right, then small countries have more to lose and to suffer. Ayrıca şunu söylemek lazım, Singapur'un herhangi bir gizli gündemi yok. Yani tek istediği şey barış ve istikrarın dünyada yaygınlaşması. Ve small countries will have more to lose if big countries ignore the rule of law. Ve küçük ülkelerin aslında kaybedecek çok daha fazla şey var. Eğer büyük ülkeler hukukun üstünlüğünü tanımazlarsa küçük ülkelerin durumu aslında çok daha kötüye gidebilir. So that is why we are supportive of the UN, but we also support UN reforms. As President Erdogan said, the world is bigger than five. İşte tam da bu yüzden biz Birleşmiş Milletler'in ciddi bir destekçisiyiz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler reformunu da çok fazla önemsiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi dünya 5'ten büyüktür söylemi bizim için de önemli bir yaklaşım. Similarly, we have good relations with Russia. President Putin came to Singapore, but we did not recognize the Russian occupation of Crimea, because that is, for us, is a violation of the territorial integrity of Ukraine. Aynı zamanda Rusya'yla da yakın ilişkilerimiz var. Putin Singapur'u ziyaret etmişti. Fakat biz Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesini tanımıyoruz. Çünkü bu Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yapılmış ciddi bir saldırı. The last point, the fifth point, is that we want to be seen by other countries as a reliable and consistent partner. Son prensibimiz, yani 5. ilkemizde diğer devletler tarafından
güvenilir ve istikrarlı ve kararlı bir ülke olarak tanımlar. So people know that when they deal with us, we are reliable, we are consistent, we take a principled position on issues. Diğer insanlar ya da diğer devletler bizimle bir iş yapacakları zaman şundan emin olmalılar ki biz güvenilir, kararlı ve istikrarlı bir devletiz. Bu ilkelere de bağlıyız. Evet ve bu ülkelere de bağlıyız, bu 5 ülke. So even like American presidents, when they ask us for views, sometimes American presidents in the past asked our Prime Minister, how do we deal with China? You know, how do you see the changes in China? We give our honest views, and they find that useful. We don't give views because it's good for us. We give views because it's good for the world. Zaman içinde uzun zamandır örneğin Amerikan başkanları bize Çin'le nasıl ilgilenmeleri gerektiği ya da Çin'le nasıl baş etmeleri gerektiği konusunda sorular soruyorlar, fikirlerimize danışıyorlar ve biz her zaman düşündüğümüz şeyi onlara söylüyoruz. Dürüst davranıyoruz. Onların duymak istedikleri şey değil, gerçekten düşündüğümüz şeyi onlara aktarıyoruz ve bu onlar tarafından da oldukça kabul gören ve takdir edilen bir davranış. I will just make 2 other points and then we can take questions and answers. I'm sure people will ask questions. Just 2 other points. One is that we feel in our foreign policy that it's extremely, although we get investments from the United States, from the UK, because these are developed countries, but we also feel it's important to work with our neighbors. Because we live in that neighborhood. We cannot avoid, we cannot pull Singapore from the boat and take somewhere else. So we have to learn to work with our neighbors. İki noktaya daha değinip konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Birinci nokta şu, evet biz Amerika gibi bir devletle yakın ilişkiler içinde olsak da, onlardan çok fazla destek görsek de komşularımıza da fazlaca önem veriyoruz, çok fazla önem veriyoruz. Çünkü biz sonuçta o coğrafyada yaşıyoruz ve Singapur'u oradan alıp başka bir yere taşımamız söz konusu değil. O yüzden o coğrafyada komşularımızla da yakın ve güçlü ilişkiler kurmak istiyoruz. So you will see in the screen some photographs of ASEAN meetings, because Singapore is a founding member of the Association of Southeast Asian Nations, 10 countries, started with 5, Singapore was one of them, and now it's 10 countries. And we work with our neighbors in ASEAN. Every year the chairman of ASEAN rotates. This year was Singapore, next year is Thailand. When we have the meeting in Singapore, the foreign ministers of ASEAN countries come, the leaders come twice a year, we have summits in Singapore, and we discuss issues that concern our region and how to resolve these issues peacefully. İkinci nokta şu, Singapur, ASEAN'ın kurucu üyelerinden 1967'de kurulan Güneydoğu Asya Devletler Topluluğu'nun ilk 5 kurucu üyesinden bir tanesi. Bugün 10 tane üyeye sahip ASEAN örgütü ve biz bunun güçlü üyelerinden bir tanesiyiz. Her yıl farklı ülkelerde, ASEAN üyesi ülkelerde toplantılar düzenliyoruz. Bu yıl Singapur'da yapıldı, önümüzdeki yıl Tayland'da yapıldı ve bu şekilde bir araya gelerek hem bölgesel meseleleri hem de küresel meseleleri coğrafyamızdaki komşularla bir araya gelerek konuşabiliyoruz ve işbirliğini arttırmaya çalışıyoruz. So ASEAN was formed 2 years after Singapore became independent in 1967, and it is now 51 years old, and it is recognized by most people as one of the most successful regional organizations. ASEAN 1967 yılında kuruldu, yani Singapur 1965'te bağımsızlığını aldıktan tam 2 yıl sonra ve şu an 51 yaşında bir bölgesel örgüt ve insanlar tarafından dünyanın en başarılı bölgesel örgütlerinden biri olarak görülüyor. Actually, it has done better, except for the EU, I think, it has done better than many other regional organizations like the Organization of African Unity, or the Arab League, or the Organization of Latin American States, or the SAC, South Asia Regional Cooperation. ASEAN has done very well. Aslında ASEAN'a bakacak olursak belki sadece Avrupa Birliği'nin ASEAN'dan daha ileride olduğunu, daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz ama ASEAN örgütü Afrika'daki, Orta Doğu'daki ya da Latin Amerika'daki birçok bölgesel örgütten çok daha başarılı bir durumda şu an. The last point I want to make is that Singapore is we are very pragmatic people. We are not very emotional. We look at pragmatism, how to look at issue pragmatically, how to deal with a problem pragmatically. We also recognize that we must have an active diplomacy, strong diplomacy. Our diplomats are very active.
Our embassies are very active all over the world, so active diplomacy is important. But active diplomacy alone is not enough. Diplomacy must be combined with strength. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz Singapur halk olarak pragmatik bir halk, meselelere pragmatik olarak bakıyoruz. Duygusal olduğumuz söylenemez ve güçlü bir devlet içinde şuna inanıyoruz ki aktif bir diplomasi takip etmek zorundayız. Tabii bunun için birçok ülkeyle işbirliği içinde olmanız lazım, büyükelçiliklerinizin bulunması lazım ama sadece aktif diplomasi de yeterli değil. Bunun için aslında sahip olmanız gereken diğer temel şey ise güçlü olmak. Especially for a small country which is economically successful, surrounded by bigger neighbors. Özellikle küçük bir ülke açısından bakacak olursanız, yani ekonomisi güçlü ama küçük bir ülke ve çevresinde aslında güçlü komşular tarafından çevrilmiş bir ülke açısından bakacak olursanız durum tam bu şekilde. So for 53 years, we have consistently spent about 4% of our GDP on defense every year. 53 yıldır her yıl bütçemizin %4'ünü savunma kalemine ayırıyoruz. So we have one of the strongest air force in Southeast Asia, one of the strongest navy and army. We have not used it for 53 years. We hope we don't have to use it. We hope you don't have to use it. But it is good to have it so that people don't think, they are small, you know. You can walk over them like Saddam Hussein did to Kuwait. Ve her yıl bütçesinin %4'ünü savunmaya ayıran bir ülke olarak küçük bir ülke olmalarına rağmen Güneydoğu Asya'daki en güçlü hava, deniz ve kara kuvvetlerinden birine sahip Singapur ve böylelikle aslında diğer ülkelerin burası küçük bir ülke kolaylıkla ezip geçebiliriz gibi bir yaklaşımı benimsemelerini engellemiş oluyoruz. Tıpkı Saddam Hüseyin'in Kuveyt'e yaptığı gibi. So we have a state-of-the-aircraft F-16s, F-16As and so on. We don't have even space to put all the aircraft in Singapore, so we have parked some in Australia, some in the United States and other countries. Güçlü bir F-16 filomuz var. Tabii Singapur küçük bir ülke olduğu için hepsini burada tutamıyorlar. O yüzden bir kısmını Avustralya'da bir parkımız var. Oraya they are just for this. So diplomacy, we still active, we want to have peace with our neighbors, but it's always good to have a deterrent, you know. So sometimes we call it, it's like a porcupine strategy. You know, the porcupine with a lot of sharp quills, you know. You know, porcupine is an animal with a lot of skills. So people will say, don't touch it, you know, leave it alone. It's small, but don't touch it. olmamıza rağmen böyle güçlü bir orduya sahip olmamızın aslında caydırıcı da bir yönü oluyor. Her ne kadar biz barışı ve genel olarak istikrar desteklesek de bu şekilde güçlü bir orduya sahip olmamız her zaman iyi. Çünkü bu bir anlamda aslında kirpi gibi, yani kirpi de küçük ama dikenleri yüzünden kimse ona yaklaşamıyor, onu bırakın diye öyle dokunmuyorlar. Aslında Singapur'da bu şekilde o şeye benzetilebilir bu duruma. So, thank you, I'm now happy to take any questions you have. Thank you. Thank you. Let me say one sentence as a summary. Yes. Singapore is a small but a lovely country. Thank you. Thank you. Ne tür tehdit bekliyorlar? Yani güçlü orada oluşturdular ama o tehdit algılamaları nedir bir şey için? Excellent. Exactly. The question is what kind of threat perceptions does Singapore have? Okay. So that you yes. have like big air force and Yes. defense. Yes. You know, sometimes when we ask this question, if we say we have a threat perception, then it becomes a self-fulfilling prophecy. We can't say we're doing this because we consider Indonesia a threat, because we consider Malaysia a threat. We don't say that at all. We say we want to be friends with everybody, right? And we hope not to use this. So, in our neighborhood, we always say we are surrounded by big countries. So better to have army, so that they will also know that, look, you know, it's in our mutual interest, both of us, to work for mutual benefit, rather than using force to settle disputes, or because they know that Singapore is, you know, has got a strong armed forces. So that is not a big issue for us so far, and so far in 53 years. We are more concerned about the region as a whole.
And what we are most concerned today is how is the US-China relationship going to be managed? Paşamızın sorduğu soru nasıl bir tehdit algılarına sahip olduğuydu. Büyükelçi şu şekilde cevap veriyor. Aslında Malezya'yı ya da Endonezya'yı tehdit olarak gördüğümüzü söylemiyoruz. Yani sadece güçlü bir orduya sahip olmanın, güçlü bir savunmaya sahip olmanın her zaman bölge açısından, daha geniş perspektifte bölge açısından faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü bizim aslında Singapur olarak daha fazla önem verdiğimiz mesele Amerika ve Çin'in bölgedeki çatışmasının ne boyutlara taşınabileceği. O yüzden de böylesine güçlü bir ordunun ve savunmanın sadece kendimiz için değil, aynı zamanda dediği gibi bölgenin çok daha avantajlı olacağını, bölge güvenliği için çok daha faydalı olacaklarını düşünüyorlar. Yoksa herhangi bir ülkeyi direkt tehdit olarak algıladıklarını hiçbir zaman belirtmiyorlar. So for small country, zannediyorum Singapur Sayın Büyükelçimizden daha genç olması lazım. Gerçekten bu arada baktığımızda. Bunun da 40 senesini diplomat olarak geçirdiği anlaşılıyor. Çok önemli bir tecrübe. Singapur'un rejimini değiştirmek, Singapur'u bölmek ve ortadan kaldırmak için uğraşan komşu veya başka devletler var mıdır? Başarılmaya borçlular. Prensip benim anladım onu prensip. Yani birileriyle de uğraştılar mı bu arada veya öyle bir korkular var mı? Ülkeyi karşılamak isteyenler var. Ülkeyi bölmek, ortadan kaldırmak, rejimini değiştirmek için uğraşan küresel güçler veya komşu ülkeler ya da başka devletler var mı? bir Ortadoğu sorusu. Orası Ortadoğu. Foreign investors, foreign press or they are trying to change your regime or they are trying to divide the country or maybe get Singapore disappear or so do you have anyone more? I don't think that any global power has any kind of, I would say, any kind of intention or any kind of negative, attitude to any objectives towards Singapore. Yani herhangi bir küresel gücün Singapur'u yok etmek ya da ona zarar vermek gibi bir niyetinin ya da bir negatif yaklaşımın olduğunu düşünmüyorum. The concern we have is this. For small countries, Singapore and all the ASEAN countries, we are happier if all major powers are present in the region. That is, the Americans, the Japanese, the Chinese, also the Australians, the British, the Europeans. Because when all major powers are present, there is a balanced power in the region. Aslında Singapur devleti olarak bizim endişemiz ya da derdimiz şu, bölgede bütün küresel güçlerin aynı anda olmasının mümkün kılınması. Çünkü eğer herkes orada olursa, Amerikalılar, Çinliler, Hintliler, Avusturyalılar ya da işte Avrupa Birliği, İngiltere hepsi aynı anda bölgede olurlarsa bu bir denge unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Yani aslında bölgede bir denge mekanizması görüyoruz. Aksi takdirde belki birinin eksik olması, dengenin bozulması anlamında ya da birinin baskın olması. So Singapore has been one of the strongest voices in the region, calling for the Americans to remain in the Asia-Pacific region, because we know that it was the Americans who saved us from the Japanese during World War II. The Americans had not come in. Singapore was invaded by the Japanese, right? So the Americans saved us in World War II. We spread it out. At the same time, when the Russians were trying to influence Vietnam, and Vietnam was becoming communist and trying to influence other countries in South Asia to be communist, the Americans paid with blood the price in Vietnam. Aslında Singapur, Amerika'nın bölgede kalmasını isteyen en güçlü seslerden bir tanesi. Çünkü hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı sırasında bizi Japon işgalinden kurtaran devletti ve aynı zamanda Soğuk Savaş yıllarında Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin bölgede ne kadar müdahil olduğunu ve Vietnam'ın komünizme gitmesine neden olduğunu ve Vietnam'ın da böylelikle aslında Güneydoğu Asya'da bir komünist yayılma yaklaşımı gösterdiğini biliyorsunuz ve aslında yine o noktada Amerika Birleşik Devletleri Vietnam Savaşı'nda kan dökerek komünizmin bölgeye yayılmasına engel olmuştu.
But today, we see a new power emerging in our region, China. Fakat bugün bölgede yükselen bir güç görüyoruz. O da biliyorsunuz Çin. Singapore has good relations with China, very good economic relations. Many people are surprised when I tell them that Singapore is the largest foreign economy. Singapur olarak bizim Çin'le oldukça güçlü ekonomik bağlarımız, ekonomik ilişkilerimiz var ve Singapur The largest foreign investor, direct investor in China. Singapur Çin'deki en büyük yatırımcılardan, doğrudan yabancı yatırımcılardan bir tanesi. Small Singapore can be the largest foreign investor in China, but that is the fact. But China, as it becomes more stronger, they have always assured us in the past, don't worry about China. China's rise will be a peaceful rise. Fakat Çin'in bu yükselen gücü, Çin her zaman biliyorsunuz endişe etmeyin bu barışçıl bir yükseliş şeklinde açıklamalarda bulunuyor. But in recent years, we have seen the words and the actions don't match. Fakat son yıllarda söylemin ve hareketlerin aslında birbiriyle uyumlu olmadığını görüyoruz. Especially when China suddenly drew a 9-dash line across the whole South China Sea and say that this whole South China Sea belongs to China. Özellikle son yıllardaki bu Güney Çin Denizi'ndeki problem, bunu belki biraz açmakta fayda var. 9 noktalı hat dediği bir hat var Çin'in ve iddia ettiği o hat aslında Güneydoğu Asya ülkelerinin birçoğu tarafından egemenlik haklarına müdahale olarak egemenlik çatışması neden olacak bir yaklaşım. Bu 9 noktalı hat. Tabii Çin'in son yıllarda çok fazla vurguladığı bir mesele. Bu da bütün Güneydoğu Asya ülkelerini ciddi anlamda rahatsız eden bir yaklaşım. And this line, sometimes going into the continental shelf and the territorial seas of other countries in the region. Hatta bazen bu 9 noktalı hat diğer bölge devletlerinin kıta sahanlığını da içine alabilecek şekilde ilerleyebilecek bir hat. So Singapore, as a small country which respects the rule of law, asks China, what is the basis of this claim that you're making? The whole South China Sea belongs to you. Ve hukukun üstünlüğüne her zaman önem veren bir ülke olarak biz Singapur, Çin'e şunu soruyor, sizin bu yaklaşımınızın yani bu 9 noktalı hat diyebileceğimiz prensip kaynağını nereden alıyor? Yani nasıl dayanağı nedir? Güney Çin Denizi'nin nasıl kendinize ait olduğunu iddia edebiliyorsunuz? Because it's not based on international law, it's not based on the UN Convention on the Law of the Sea. Çünkü bu ne uluslararası hukuka ne de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uygun bir yaklaşım değil. China says it's based on historical claims. Çin bunun tarihsel bir arka plan olduğunu, tarihsel bir iddia olduğunu söylüyor. So we say if every country goes back to historical claims, Turkey can claim the Ottoman Empire as belonging to Turkey, right? How far are we going to go back in history? Eğer tarihsel bir sürece gidecek olursak ne kadar geriye gidebiliriz ki? O zaman da aynı zamanda Türkiye'de Osmanlı Devleti'nin bir parçası olduğunu ve o topraklara sahip olduğunu iddia edebilir. So China started occupying reefs and islands in the South China Sea and building military installations in some of these islands. Çin aynı zamanda Güney Çin Denizi'nde bazı adaları ele geçirmeye başladı ve aynı zamanda yapay ada inşaatına da devam ediyor. As a small country, Singapore is also a trading country. Our trade is 3 times the size of our GDP. We trade so much with the world, 3 times the size of our total gross domestic product. So we have an interest to make sure that the sea lanes and the air lanes across the South China Sea are kept free for international traffic, and no country like China can stop ships and say this is my territory. Ticaretin GDP'sinde çok önemli bir yer işgal ettiği bir ülke olarak Singapur için önemli olan deniz yolları ve hava yollarının aslında tarafsız ve serbest kalmasının sağlanması. O yüzden uluslararası trafiğin yani deniz yolundan ve hava yolundan deniz ve hava yolunun uluslararası trafik bakımından sıkıntı yaşaması bizim en önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi. So Singapore does not have any claims to any of the islands in the South China Sea. We are not a claimant. But Philippines has, Vietnam has, Malaysia has claims. We are not a claimant state.
Singapur, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik meselesinde hak iddia eden ülkelerden bir tanesi. Fakat Filipinler, Vietnam ve Malezya bu bölgede hak iddia eden ülkeler arasında. So our only interest is whatever the claims must be settled by international law. Number one, it must be settled peacefully without use of force. Number two, and number three, it must not interfere with the free flow of shipping and air traffic in the South China Sea. Güney Çin Denizi'ndeki mesele ne olursa olsun, ne şekilde giderse gitsin, çözüm için bizim dayandığımız 3 temel prensip var. Birincisi meselenin uluslararası hukuka dayalı bir şekilde çözülmesi, ikincisi barış yoluyla çözülmesi, herhangi bir şiddet ve gücün kullanılmaması bu çözüm yolunda. Üçüncüsü de ticaret ve ekonomi akışının deniz ve hava ticaretinin serbest ve garanti altında olması. So we tell China, why don't we sit down together, China and ASEAN countries, and discuss this issue? But China says, no. This is not a China-ASEAN issue. This is an issue between China and Philippines, China and Malaysia, China and Vietnam, not China-ASEAN. Because China wants to divide the ASEAN countries and doesn't want us to group together. Çin ve ASEAN örgütü bir araya geldiğinde, bu konuları konuşmak için bir araya geldiklerinde Çin, hayır biz bunu ASEAN örgütüyle konuşmayacağız, bu Çin'in ASEAN'la arasında olan bir mesele değil, bu Çin'in Filipinlerle, Çin'in Vietnam'la, Çin'in Malezya'yla arasında olan bir problem şeklinde bir yaklaşım benimsiyor. Çünkü Çin'in temel amacı ASEAN'ın bir örgüt olarak gücünü zayıflatmak ve bunu ikili ilişkiler because they feel that when they deal bilaterally with the countries, they are in a stronger position than dealing with China versus the 10 ASEAN countries sitting together. Çünkü ikili seviyeye yöneline, yani bunun iki ülke arasındaki bir mesele gibi indirip ASEAN'la görüşmediğinde aslında gücünü bölmüş ve meseleyi kendi lehine çekmiş olduğunu söyleyebiliriz. The second concern we have is that, as I said earlier, we want to have good relations with the US, we want to have good relations with China. But we don't want the Chinese to try and divide us. In other words, the Chinese asking us to say, are you with me or with the US? We don't want to be put in that situation. All ASEAN countries. Hem Singapur'un hem de diğer ASEAN örgütü üyesi devletlerin aslında temel endişesi şu, hepsinin Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkileri var ama aynı zamanda Çin'le de yakın ilişkileri var ve Çin'in şöyle bir yaklaşım var, ülkeleri şöyle bir pozisyona sokmaya çalışıyor, böyle bir karara zorlamaya çalışıyor. Benim de misiniz Amerika Birleşik Devletleri ile misiniz diye biz böyle bir tercih yapmak zorunda kalmıyoruz ve Çin'in bu yaklaşımından çok da memnun değiliz. So we say, we have been friends with America for so many years. We want America to stay in the region. Chinese say, why do you want America to stay in the region? We said, because it's our interest. Amerika Birleşik Devletleri ile uzun yıllardır süren dostane bir ilişkimiz var ve bölgede kalmalarını istiyoruz. Fakat Çin bize niye Amerika'nın bölgede kalmasını istiyorsunuz şeklinde soruyor. Biz de onlara diyoruz ki bu bizim ulusal çıkarlarımız için gerekli. So the challenge for ASEAN today is how to remain united and to prevent China from dividing ASEAN and saying, these countries are on my side, you know. And they have, in some ways, tried to do this because there are some countries that are closer to China, like Cambodia, Laos, and they've been giving them money and aid and assistance, and then telling them to, you know, be on the Chinese side, you know. So this is what in ASEAN we are very concerned because for 51 years ASEAN has remained united, cohesive, and we want to be that, you know, cohesive, united. We don't want big powers to pick us apart because if they pick us apart, then the region will be in trouble. ASEAN için en temel tehdit ya da endişe şu an sıkıntılı durum şunun olduğunu söyleyebiliriz. Çin'in ASEAN örgütünü bir şekilde bölmeye çalışıp bazı devletleri kendi yanına çekmeye çalışmak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bazı ASEAN devletlerinin, örneğin Kamboçya gibi, Laos gibi devletlerin Çin'le çok daha yakın ilişkileri var.
Özellikle yardımlaşma, maddi yardımlaşma konularında ve bizim endişemiz şu, 51 yıldır ayakta duran bölgesel görgüden bahsediyoruz. Tek parçalanmadan ayakta kalmayı başarabilmiş. Çin'in bu şekildeki yaklaşımı aslında ASEAN'ın geleceği için büyük bir tehdit. Çünkü biz eğer ASEAN parçalanırsa bölgede çok daha fazla sıkıntı çıkabileceğini düşünüyoruz. So today ASEAN is walking a tightrope, you know, like a balancing act between China and the US. And this tightrope is becoming more difficult to walk as China gets stronger, because they want you to be on their side. And we don't want to be on anybody's side. We want to be independent. We want to be neutral. We want to have good relations with both. Aslında ASEAN'ın yapmaya çalıştığı şey gergin ve hassas bir ip üzerinde dengeyi sağlayarak düşmeden yürümeye çalışmak diyebiliriz. Çünkü bir yandan Çin'in yaklaşımı, bir yandan bizi taraf seçmeye zorlaması aslında bizi oldukça zor duruma düşüren bir şey. Biz dengeyi korumaya çalışıyoruz bölgede. So this is my answer to what is the threat perception for Singapore and ASEAN countries in the region. I think yes. Şimdi Singapur tabii Güneydoğu Asya'daki ilk ekonomiyi liberalleştiren ve ticareti rahatlatan kanunları yaptı ve büyük bir kalkınmayla şu anda dünyada GDP olarak değil ama ve taşıyan lider olarak dünyada 3. Yani benim bildiğim Lüksemburg 81, ondan önce kadar 88, sonra Singapur'un 56.000 dolarla dünyada 3. ve taşımışan lideri var. Tabii buradaki Asya'daki en büyük korku, tehdit, Büyükelçinin anlattığı gibi Çin. 2030 yılında Çin 19 trilyon dolarla dünyanın 1. ekonomik gücü olacak. Bu ekonomik gücün de tabii bölgede yansımaları olacak. Az önce Büyükelçinin bahsetmiş olduğu korkuların bir kısmının Güneydoğu Asya ülkelerinin çoğunun Çin'in yanına doğru kaydını göreceğiz veya bizatihi Çin'in bu bölgeyi çok artık arka bahçesi gibi bu bölgeyi istila ettiğini göreceğiz. Singapur'un ekonomik olarak bazı avantajlı alanların da Çin'in alması kalkınmayla muhtemel. Dünyadaki tek başına düşen milli gelirlerinin bu noktada tutmak için ekonomik olarak ne tür tedbirler düşünüyorlar geleceğe? Yani şu anda yakaladıkları kalkınmayı, ekonomik bazı avantajları kaybedebilirler gelecekte. You know, His Excellency, Singapore is at a very good condition in economic terms, especially GDP per capita. So, but also, you know, China is rising in economy. Yes. So, in 2030, China will be the #1 economy in the world. Yes. So, it can also some direct reflections in the region and also on the country base. So, how does Singapore plan to preserve its economic advantages in terms of GDP per capita and also although it's a small country, it definitely have a economic privilege in the region. So, do they have any plan? Yes, we are always thinking about this because we have achieved economic growth in 23 years, largely because we always keep upgrading our economy. We always are aware of the competition. We are always aware that certain industries where we have no more competitive advantage in wages, we have to phase them out. So our economy transformed from a labor-intensive economy to a capital-intensive economy, to a technology-intensive economy, and now to a knowledge-based economy. So this is what we are doing constantly in Singapore, to try to look ahead. What is the next challenge coming? So we had a committee recently that met, headed by a minister and several ministers, and we also spoke to public sector, private sector to get their inputs, and we came out with a report called what do we call it? Some kind of the new economic challenges for Singapore in the next 10 years. So we're always constantly looking ahead to see what our challenges are going to be and how to upgrade our economy to meet these challenges. Aslında 51 yıldır yapmaya çalıştığımız şey canlı ve rekabete dayanan ekonomiyi muhafaza etmek.
Tabii bu noktalarda bazı endüstriler daha avantajlı duruma getirilmek için hükümet tarafından desteklenme çaba sarf edildi ve bu 51 yıl boyunca biz aslında işçi yoğun yaklaşımdan daha teknoloji yoğun endüstriye geçmeye çalıştık. Ve hatta geçtiğimiz günlerde de bir toplantı oldu, bütün bakanlıkların katıldığı ve önümüzdeki 10 yılda Singapur ekonomisini bekleyen yeni zorluklar ya da yeni problemler ne olabilir diye bir buna dair de herkesin elindeki imkanları ortaya koymasını, elindeki çalışmaları ortaya koymasını istedik ve bir planlama yapmaya çalıştık. So one way we do this also is to make sure that the economy is not overly dependent on one sector, so that you have the economy running on 10 engines, 9 engines. So each sector contributing to about 5% of the economy. So if you have 10 sectors, or 10% of the economy, and in that way, if one sector is down, the other sectors can still perform. Ve ekonomiyi mümkün mertebe tek sektör üzerinden ilerletmemeye çalışıyoruz. Yani çünkü eğer tek sektör üzerinden ilerlerseniz, bütün gelişmenizi ve kalkınmanızı buna bağlarsanız, o sektörün herhangi bir sıkıntıya düşmesi durumunda bütün ekonomi darboğaza düşecek ve sıkıntıya düşecek. O yüzden biz en az 10 sektör şeklinde ekonomimizi planlayıp hepsine eşit ağırlıkta önem vermeye çalışıyoruz. For example, I give you different sectors in Singapore. We have a major port in Singapore, the world's second largest port, right? Airport provides about 8% to our economy, right? Tourism is pharmaceuticals companies doing research, life sciences, biosciences, construction industry, right? Financial sector, right? Digital technology, media, digital technology, computer, So 7-8 sectors. These are some of the key sectors in Singapore. On top of that, we don't want to make our economy 100% service economy. We still want to keep manufacturing to about 28% of our economy, because manufacturing creates jobs. It is not low-level manufacturing, because we can't compete in Vietnam, we can't compete in Malaysia in low-level. It has to be high-value-added manufacturing. So we are not going like 100% service. Still 28% manufacturing, creating jobs, but high-level value-added manufacturing. Size bazı örnekler verebilir misin Singapur ekonomisinin hangi sektörler üzerinden ilerlediğini? Örneğin çok büyük bir limanımız var, dünyanın en büyük ikinci limanı. Aynı zamanda havayolu sektörü Singapur için oldukça önemli. Turizm, biyogenetik, inşaat, finans, dijital teknoloji, bunlardan bazıları örnek verebileceğim. Fakat Singapur ekonomisini %100 servis sektörü, hizmet sektörüne dayalı bir ekonomi haline getirmek istemiyoruz. Mümkün mertebe üretimi de muhafaza etmeye çalışıyoruz. Tabii ki Vietnam gibi ya da Hindistan gibi ülkelerle üretim sektöründe rekabet etmemiz mümkün değil. Ama bizim yapmaya çalıştığımız şey düşük seviye ya da basit seviye üretim yerine çok daha komplike, katma değeri yüksek üretimin sürdürülmesini sağlamak. So, of course, to do this, we have to constantly upgrade the education of our people, skills level of our people, because they have to be trained for the new jobs that are coming to, that we are the new jobs that are being done in Singapore. Tabii bunun için de en fazla odaklandığımız meselenin başında eğitim geliyor. Herkesi yeteneklerine göre eğitim alanında bir şekilde yerleştirmek ve dizayn etmek ve yeteneklerine göre onları yeni işlere adapte olabilecek şekilde eğitmek ve yetiştirmek. Bir soru soracağım. Sayın Büyükelçisi, Almanya'da bulundunuz. Almanya'nın dünyadaki etkisini soracaktım size. Bir de Türkiye hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani olumlu, olumsuz, şu anda gidişat hakkında ne düşünüyorsunuz? Bölgedeki rolü nedir? Türkiye, Singapur açısından nasıl görüyor? Almanya'nın genel etkisi mi diye? Evet, dünya politikasında bölgede nasıl bir etkisi var? Veya Singapur'a ilişkileri. His Excellency, how do you see the influence of Germany? Because you have been to Germany as an ambassador also. So how do you evaluate the German position in the world affairs and also maybe in the region? So how do you consider that question also? Could you please give some information on Singapore and Turkey relations, and also how do you see the Turkish position in the region and also in the world?
maybe we can take a few more questions so that I can address them. What do you think? Yeah, okay. Yeah. Yes, that is possible. Whoever. Next question. Diğer sorular, buyurun. His Excellency, thank you very much. Ben tecrübeli bir büyükelçi ve diplomat olarak Sayın Büyükelçimize sormak istiyorum. Singapur'un Çin'in kuzeyiyle diplomatik ilişkileri nasıl? İşte Moğolistan, Doğu Türkistan, işte o tarafa o Türk coğrafyalarına bakış nasıl? Onu da merak ediyorum. Mr. Excellency, Siz buyurun. how do you see the relationship of China with the northern part of China with Moğolistan and with East Turkestan? Chinese relations, Xinjiang. Şimdi dünya beşten büyüktür. Cumhurbaşkanımızın mottosunu destekliyoruz dediler. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne genişletilirse, orada Müslüman dünyanın girmesini ve Türkiye'nin de Güvenlik Konseyi'nin genişletilecek Güvenlik Konseyi'nde yer almasını nasıl değerlendirilir, desteklerler mi? So His Excellency, how this, I mean, because you have mentioned that you are supporting the perceptions of President Erdogan that the world is bigger than five. Yes. So how do you see the reform movement of United Nations, especially the Security Council? So you support to, in case of the enlargement of the Security Council, and if also if Turkey has a chance to become one of the members of the Security Council, so does Singapore support that kind of movement in case of Turkey is a member of the Security Council? Thank you very much for your interest. My question is, you know that there are some road from Pakistan to China and the Silk Road project, how it affects the Singapore's economy? One Belt Road Initiative of China. Okay, thank you very much. These are all very interesting questions. So I thought I'd take a few first, then respond. First, Germany's position in world affairs. Of course, I was the... Sorry, paşamız Çin'in İpek yolu Pakistan'dan yapılan yola, Pakistan'dan Çin'e bir yol açmak, deniz yolunun önemini azaltması nedeniyle bir de İpek yolu projesinin şeyi nasıl etkileyecek? Singapur ekonomisini nasıl etkileyecek sizce? Yes. So the first question is about Germany's position in world affairs and Singapore relations. You know, I served in Germany for 5 years, and I think after the Second World War, Germany created what they call the Wirtschaftswunder economy. You know, they really was one of the, like Japan, they showed that when they direct their energies to a bad cause, they can cause havoc. When they direct their energies to a good cause, they can create a miracle. Right? So, after the Second World War, the Germans decided, okay, enough is enough. We have done mistakes. We went wrong. We followed the wrong leader. And they decided they now going to develop the German economy. Right? And I've been very impressed when I was in Germany that when the Germans do something, they do it very seriously. They focus on it. Whether it's engineering, they do the best car, BMW, Mercedes. When they do a pencil, they do the best pencil in the world, Faber-Castell, Stedtler, right? When they do what they call a chainsaw, they do the best chainsaw in the world. So they used to call Germany a land of ideas because they focus on engineering, they focus on technology, and they make the product not to sell to the 19 million German people, but to sell to the world. And they're able to sell to the world because of the excellence of their product, the quality of the product. So they made it such that when you talk about Germany, means quality. So this is what I was very impressed when I was in Germany. Almanya'da 5 yıl görev yaptım ve şunu gördüm, özellikle Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki sürecine bakacak olursak, gelişim sürecine, artık savaştan çıkmış bir ülke ve kötü liderlerle savaşa girmişler ve artık
yeteri kadar sıkıntı çektiklerini ve artık tamamen ekonomik gelişme, ekonomik kalkınmaya odaklanmaları gerektiğini farkına vardılar ve bütün enerjilerini, bütün kaynaklarını ekonomi alanına yönelttiler ve belki Almanya için söylenebilecek birkaç şeyden bir tanesi işlerini kesinlikle çok ciddiye alarak yaptıkları, kesinlikle odaklandıkları ve yapacakları şeyi, ürettikleri şeyi sadece Almanya'ya satmak değil, bütün dünyaya satmak gibi bir gayelerin olduğu bir yüzden de örneğin kalem yapıyorlarsa kalemin en iyisini, dünyadaki en iyi kalem üretmek oldukları yaklaşımını söyleyebiliriz. Ve benim aklıma Almanya denince kesinlikle kalite geliyor. Çünkü yaptıkları her işi en kaliteli şekilde, ürettikleri her ürünü en kaliteli şekilde üretmeye çalışıyorlar. O yüzden Almanya benim için bir anlamda kalite demek. But today, I mean, the EU was born out of, after the Second World War, the Germans said, okay, enough is enough. Europe said, we don't want to be too strong with Germany. So the French and the Germans decided that they will join together to create this European Union. So they created the European Union, the Franco-German engine created the European Union. But the older generation of Germans said, okay, we are willing to write the checkbook. We made mistakes in the Second World War. We will write the checkbook. We will finance the European Union. But I think things are changing today because the younger generation of Germans are asking the question, why are we writing the checkbook all the time? Why are we writing the checkbook so that the Greeks can have a good life and others can have a good life? So I think things are going to change in the European Union because Germany will still be committed to the European Union because they know that all European countries do not want to see a too strong a Germany because it happened twice, right? So they don't see. So Germany will support the European Union, but Germany is not going to write the checkbook all the time. They would want others to also contribute to their fair share. I think this is what the young generation of Germans will expect. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin kuruluş temellerinde aslında Alman-Fransız düşmanlığı bir anlamda bitirmek, onları bir arada tutmak ve Alman ve Fransız ekonomisinin iki temel motor ekonomi diyebileceğimiz ekonominin aslında bütün Avrupa'yı finanse etmesi ve Avrupa'yı ayağa kaldırması hedeflenmişti. Ama biliyorsunuz aynı zamanda Avrupa devletleri çok güçlü bir Almanya görmek istemiyorlar çünkü bunu tarihte 2 kez gördüler ve ikisinde de Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadılar. O yüzden hem Avrupa Birliği'nin aslında bir anlamda ciddi anlamda finanse etmesini istiyorlar, bunu bekliyorlar. Ama aynı zamanda çok da güçlü bir Almanya'nın ortaya çıkmasını istemiyorlar. O yüzden Almanya şimdiye kadar diğer Avrupa devletleri de mutlu olsun, daha rahat yaşasınlar diye her zaman çek defterini imzalayan, çek defterine yani onu yapan, yükümlülüğünü alan bir durumumuz vardı ama son yıllarda daha genç jenerasyonlar bunu biraz sorgulamaya başladı. Niye biz sürekli çek defterini imzalıyoruz? Yunanistan daha rahat yaşasın, daha mutlu yaşasın Yunanlar diye niye biz sürekli bu yükü çekiyoruz diye bir sorgulama içine girdiler. Hala Almanya'nın Avrupa Birliği'ne çok fazla bağlılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz ama herhalde son dönemlerdeki bu değişikliği, yani son jenerasyonla birlikte bunun değiştiğini de söylemek mümkün. On Singapore-Turkey relations and Turkey's position in the world, well, first of all, next year will be an important year in Turkey-Singapore relations because we celebrate 50 years of the establishment of diplomatic relations between Turkey and Singapore next year. Önümüzdeki yıl Türkiye-Singapur ilişkilerinin önemli bir yıl olacak çünkü diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yılını kutluyor olacağız. Yes. But Turkey established an embassy in Singapore in 1985, 30 years ago, 33 years ago. And I came to Ankara as the first ambassador of Singapore to Turkey in 2015, resident embassy, 30 years later. So the first embassy of Singapore in Turkey Yes. was 35 years ago? The first Turkish ambassador in Singapore was 1985. Turkey opened embassy in Singapore in 1985. Türkiye, Singapur'da 85'te. Onlar da 2015'te geçmiş. So we established. So I think for a long time, both of us, the interaction was not very strong because I think we were both preoccupied with things in our region. Singapore was more occupied with China, India, what's happening. Turkey was occupied with Middle East, what is happening in your neighborhood. But yes, please.
Uzun yıllar çok yoğun ilişkiler geliştirmedik çünkü hem Türkiye hem Singapur aslında kendi bölgesine odaklanmış durumdaydı. Biz belki biraz Çin'le fazla ilgilenmiş durumdaydı. Türkiye Orta Doğu'yla fazla angaj olmuş durumdaydı. But in recent years, the last few years, President Erdogan went to Singapore in 2014, and Turkey and Singapore signed a very comprehensive free trade agreement. Fakat son yıllarda ilişkiler ivme kazandı diyebiliriz. 2014 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan Singapur'u ziyaret etti ve çok geniş kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması imzaladık. It is one of the most comprehensive free trade agreements for both Turkey and Singapore. Bu serbest ticaret anlaşması hem Singapur için hem Türkiye için en geniş kapsamlı anlaşmalardan bir tanesi. And we also signed in 2014, when my Prime Minister came here, we call it a declaration on a strategic partnership between Singapore and Turkey. Aynı zamanda 2014 yılında stratejik ortaklık üzerine de bir deklarasyon imzaladık. In which we identify different areas in which Turkey and Singapore can cooperate in the next 20-30 years. Önümüzdeki 20-30 yıl boyunca Türkiye'nin ve Singapur'un hangi alanlarda işbirliği yapabileceklerine dair mevcut potansiyel alanları belirledik. So one major Singapore investment today in Turkey is in the port of Mersin. Singapore company called PSA is the 51% owner of the port of Mersin. Singapur Türkiye'de büyük yatırımlar yapan şirkete sahip bir devlet. Mersin Limanı'nın inşasının yani Mersin Limanı'nın %50'leri Singapur şirketine ait. So this Singapore company, because Singapore port is the second largest in the world, they also set up a second company to operate ports in different parts of the world. Az önce belirtmiştik, dünyadaki en büyük limanlar, ikinci büyük limanına sahip olduğunu söylemiştik ve aynı zamanda Singapur farklı şirket kurarak da Singapur şirketlerinin dünyanın farklı limanlarında da çalışabilmesini yerlerinde limanlar kuruyor, inşa ediyor. So they are running the port in Antwerp, Genoa, Sines in Portugal, Genoa in Italy, Antwerp in Brussels, Mersin in Turkey. And the Mersin port, when they took over the port, the Mersin port was moving 600,000, they call it containers, TEU. Today the Mersin port is moving about 1.4 million TEUs. 4 million containers a year. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Portekiz'de, İtalya'da ve dünyanın farklı yerlerinde de limanlar inşa edilen şirketlere sahip. Mersin Limanı da yılda 1.4 milyon konteyner kapasiteli bir liman. And they are now extending the berth because they think in the long term they can even increase it to 3 to 4 million containers a year. Aynı zamanda kapasiteyi arttırma çabaları devam ediyor. Belki önümüzdeki yıllarda 2 ya da 3 milyon konteynere de çıkabilmesi mümkün. And inshallah, if the conflict in Syria is resolved and the reconstruction of Syria takes place, Mersin will be a very important port for that reconstruction effort. Eğer devam eden Suriye krizi çözülürse ve Suriye'nin yeniden inşası gündeme gelirse Mersin Limanı'nın önemi daha da artacak. We also see opportunities for Singapore companies to, in the aviation sector, at the new airport in Istanbul, because Singapore companies are good at providing catering, cargo handling, you know, and also, cargo catering, as well as ground handling, you know. So Singapore companies are looking for opportunities to invest in the new Istanbul airport. Aynı zamanda Singapur havayolu noktasında da önemli, havacılık sektörü önemli bir devlet. Yeni yapılan İstanbul Havalimanı'na dair de oldukça önemli işbirlikleri söz konusu. Çünkü Singapur hem kargo hizmetlerinde hem catering hizmetlerinde hem de yerzemin hizmetlerinde oldukça aktif faaliyet gösteren başarılı devletlerden bir tanesi. And of course, on Turkey's position in the world, I think for us, Turkey is located in a very strategic part of the world, you know. So stability in Turkey is very important for stability in the Middle East and stability in this part of the world, because you are like a bridge between Asia and Europe, you know. So a Turkey that is peaceful, a Turkey that is stable, is good for the world. And you are an important player here. You're also a NATO ally. You have important bases in Incirlik, you know. So for us,
we hope that Turkey will continue to be part of the NATO alliance. We hope that Turkey will one day be able to join the European Union, and we hope that you will be a stabilizing force in this part of this, in this rather volatile region. Ben Türkiye'nin oldukça stratejik bir coğrafyada, oldukça stratejik bir bölgede olduğunu düşünüyorum ve bu bölgenin istikrarlı olmasında ve istikrarını sürdürülebilmesi Türkiye'nin aslında önemli bir oyuncu olduğunu ve olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye aynı zamanda güçlü bir NATO müttefiki ve biz Singapur olarak Türkiye'nin pozisyonunda devam etmesinden yanayız. Oldukça önemli üsleri var, İngiliz gibi. Günün birinde Avrupa Birliği'ne de üye olmasını temenni ediyoruz ve Türkiye'nin istikrarlı olması, aynı zamanda bölgenin istikrarlı olması açısından da önemli bir gereklilik. Çünkü Türkiye bir anlamda Asya ve Avrupa arasında da aslında bir köprü görevi gören bir ülke. On China's relations in Xinjiang, well, first of all, this is not my government's view. This is my personal view. I'm not an expert on China and Xinjiang, but I saw some BBC documentaries about what's happening in Xinjiang. It's not very encouraging, especially when it relates to suppressing freedom of worship, freedom of religion, and so on, because Singapore is a country that believes in giving people freedom of religion. I mean, in Singapore, anybody can practice a religion. We have many mosques in Singapore, we have many Christian churches in Singapore, we have many Hindu temples in Singapore. I'm a Hindu, my colleague is a Muslim, you know. We have Catholic Church, Presbyterian Church, Jewish synagogue, many mosques, you know. So we believe that we encourage our people to worship. Religion is good for them, we think, so long as they don't mix religion with politics. Bu söyleyeceklerim benim yani resmi devlet görüşüm değil, kişisel şahsi görüşlerim ve son günlerde özellikle BBC'de izlediğim belgesellerden gördüğüm şeyler Doğu Türkistan'da yaşananlara dair aslında hiç de iyi şeyler değil, oldukça üzücü noktalar. Çünkü dine dair ve ibadete dair yapılan baskılar bizim açımızdan, en azından şahsım açısından kesinlikle hoş görülebilir, kabul edilebilir şeyler değil. Çünkü Singapur'da biz tam anlamıyla bir dini özgürlükler kurmuş durumdayız. Her din mensubunun ibadetini gerçekleştirebileceği kendi alanları ve özgürlük alanları tanımlanmış durumda. Örneğin ben bir Hinduyum, meslektaşım bir Müslüman. Biz Singapur'da kiliseler, camiler ve diğer dini gruplarında nerelerde ibadet etmek istiyorlarsa onlara sahip olmasını oldukça önemsiyoruz ve Çin'in o bölgesinde, yani işte Doğu Türkistan bölgesinde yaşanan şeyler hiç de hoş görülebilir değil. And earlier I mentioned that Singapore's two principal foundations is multiracialism and meritocracy. And our multiracialism is based on trying to integrate the different races, not assimilate them. Daha önce konuşmamda belirtmiştim, Singapur'da biz iki ilkeye çok fazla önem veriyoruz. Birincisi çok etnik yapılı bir durum, ikincisi de liyakata dayalı bir durum. Biz etnik farklılıkların asimile edilmesinden ziyade onların bir araya getirilerek hep birlikte topluma entegre edilmesinden yanayız. So you say if you are a Muslim, be a good Muslim. If you are a Christian, be a good Christian. If you are a Hindu, be a good Hindu, right? But don't try to convert the Hindu to a Muslim or the Muslim to a Hindu. You leave them alone, you practice your own religion in your own sphere, government will not interfere. So that has been our policy. So today we are a secular country like Turkey, constitution. But our president is a lady, she's a Muslim, and she wears the hijab. That's Singapore. Yes. Ve biz President. Yes. Ve Singapur'da bizim söylediğimiz şey şu, eğer Müslümansanız iyi bir Müslüman olun, eğer bir Hinduysanız iyi bir Hindu olun, eğer bir Hristiyansanız iyi bir Hristiyan olun. İnsanların dinlerini dönüştürmek yerine onlara iyi temsilciler olmasını söylüyoruz ve bunu bekliyoruz. So we just hope that China will respect the religious beliefs and the freedom of worship of the Uyghur people, because I agree on that. Now, on the world is bigger than 5 and UN reforms, yes, Singapore supports UN reforms because we feel that the UN was created by the victors of the Second World War. Now, it is already 73 years already now since the end of the Second World War. And our view is that any organization that does not keep up with the times and does not change with the times will later become irrelevant. Biz
kesinlikle Birleşmiş Milletler reformunu destekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nı kazanan galip devletler tarafından dizayn edildi, tasarlandı. Ve eğer bir uluslararası örgüt zamanın değişen şartlarına ve koşullarına kendisini adapte edemezse çok da ilgisi ya da geçerliliği kalmayacak değişen şartlara karşı. I mean, it is difficult to argue today. How could a country like the United Kingdom with 50 million people be a permanent member of the Security Council, while India with 1.3 billion people is not a permanent member of the Security Council? Permanent member was the UK. With 50 million people is a member of the Security Council, while India with 1.3 billion people. Yeah. So this is, but of course we will need, I think the reform has to be done in a way that we need more permanent members of the Security Council, and we need also non-permanent members of the Security Council. So Singapore was a non-permanent member of the Security Council for 2 years. I think it was from 2002 to 2004. We were non-permanent. We just wanted to be a non-permanent member to understand how the Security Council works. So for 2 years, we are non-permanent member, we are happy. But we think that the reform, the UN system should change and reform. Otherwise it will become outdated. 2 yıl boyunca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden biri olduk. Çünkü bu geçici üyeliği istememizin temel sebebi şuydu, orada süreçlerin, işlerin nasıl yürütüldüğünü görmekti ama kesinlikle Birleşmiş Milletler reformunu destekliyoruz. But our problem is the current permanent 5 members do not want to give up their veto powers and they want to share it with other countries. Belki de en temel sorunlardan bir tanesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 üyeye sahip olması ve bu 5 üyenin tabii ki veto hakkına sahip olması. Some people say they don't even like a strong UN Secretary General. Hatta bazı görüşlere göre güçlü bir Birleşmiş Milletler Sekreterinin bile istenmediğine dair iddialar var. Because they want a secretary and not a general. Çünkü sadece bir sekreter istiyorlar, bir genel olmayan bir sekreter istiyorlar. The last question was on the Belt Road Initiative of China. You know, it's a great idea, it's a grand idea. The Chinese have deep pockets, they are investing into this, you know, and so on. And surely, I think they must have calculated that there is benefits to it. Singapore is supportive because there is the overland Silk Route and there is a maritime Silk Route, and we are part of that maritime Silk Route. Çin'in tek kuşak, tek yol projesi, İpek Yolu projesi kesinlikle çok büyük bir fikir, çok önemli bir fikir ve hem karadan geçen yol hem de denizden geçen yol oldukça önemli yollar ve Singapur özellikle deniz rotasını önemsiyor ve bunu büyük bir proje olarak değerlendiriyor. But the more important thing is, we support the Belt Road Initiative because from our perspective, it is good to integrate China into the world. A China that is integrated into the world will be a China that behaves. A China, if you keep it out of the world, they become strong, they become a spoiler because they have nothing to lose. But if they're integrated into the world, then they will be careful of how they behave because if the world order is destabilized, if the world order is upset, China will also lose a lot. So they have an interest to work with other countries to keep a peaceful world order. Aslında bizim Çin İpek Yolu projesine bakışımız şu doğrultuda. Bu proje bir anlamda Çin'i dünyaya entegre etme projesi ve eğer Çin dünyaya entegre olursa ve olmaya devam ederse, dünyanın bir parçası olmaya devam ederse aslında hareketlerinde çok daha fazla dikkatli olacaklar ve bir anlamda kaybedecekleri aslında çok daha fazla şey olacak. Eğer dünyadan soyutlarsanız ya da Çin'i entegre etmek dışarıda tutarsanız çok daha farklı hareket edebilir ve bu da belki de genel dünya açısından olumsuz olur. And through the Belt Road Initiative, China wants to build a railway network connecting the world, roads connecting the world, sea lanes connecting the world. So, if it is going to connect the world more, this Belt Road Initiative between China and Europe and the world, that's good for the world. More connectivity is good for the globalized world, it's good for countries. We are all today living in an interdependent world. No country can survive by just being itself alone. It's becoming more interdependent. And any kind of project that connects more of us together is good for the world. That's what we believe. Aynı zamanda biliyorsunuz bu proje kapsamında yollar yapılıyor, deniz bağlantıları sağlanıyor ve aslında dünya daha entegre, daha birbirine bağlı bir hale getiriliyor. Çin, Avrupa ve diğer coğrafyalar.
Eğer bir ülke tek başına kalırsa, uluslararası sistemde yalnız kalırsa, bağlantısız kalırsa aslında ayakta kalması çok daha zor. Bütün dünyanın daha fazla entegre olması, birbirine daha fazla bağlantı içinde olabilmesi aslında hepimizin faydasına olacak bir durum. Okay, no more question. Başka soru yok herhalde. We thank you. This was very enough for us. It was a very good program. And after today's presentation, we know more information about Singapore. Hope to make a good conference or program in Singapore.